Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mutlu bir cuma akşamından herkese selamlar. Evet, önemli bir akşamdayız. Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma akşamı ve bu yılın son Boğa burcundaki, Akrep burcundaki düğümlerin son tutulmalarından birini yaşıyoruz. 15 derece Akrep burcunda tam olarak gerçekleşen dolunay ve tutulmayı şu an içinde deneyimliyoruz. Tüm dünya için. Öncelikle sonra ülkemiz için, sonra hepimiz için, bizler için de hayırlar getirmesini diliyorum. Tutulma tam olarak 20.33'te tam olarak doruk noktasına varacak ama bu tutulma 4 saat diliminde sürecek bir tutulma olacağı için tabii ki etkilerini çok daha güçlü yaşayacağız. Şimdi sizlere önce bu akşamdan sonra da 6 Mayıs Cumartesi gününden bahsedeceğim. Evet, özel ve kadersel etkiler aldığımız bir dönem yaşıyoruz. Tabii ki bugün, yarın, dünden başlayan çok güçlü etkiler çalıştı. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi ve önümüzdeki günlerde yine Mayıs ayı ve Haziran'da mesela Temmuz'da da yine güçlü etkilerini yaşayacağız. Çünkü tutulmanın tetikleneceği bazı tarihler var. Şimdi bugüne döndüğümüzde, yani bu akşama döndüğümüzde şöyle gökyüzüne baktığımda da gergin açılar var mı? Var. Çok önemli bir tutulma. Aynı zamanda dolunay ülkemiz için, ülkemizin ilerletilmiş güneşine tam bir kare yapan bir dolunay yaşıyoruz. Dolayısıyla da gündemi çok daha ısıtacak çok önemli gelişmeler, daha sert konuşmalar, daha çarpıcı gelişmelere sahne olacak günler olacak ve dünyada da özellikle ses çıkması, protestoların daha çok gündemde olacağı, siyasi konuların aslında daha çok bizi ilgilendirdiği bir dönem. Zaten ülkemiz için biliyorsunuz Türkiye'de bir seçim yaşanacak ve özellikle bugünlerde de bunların sesleri daha fazla yankılanarak çıkacak. Şimdi bugün tam olarak dediğim gibi saat 20'den sonra güçlü bir şekilde bunu hayatımıza getirecek ve etkileri de özellikle gece saatlerinde mesela hemen şöyle ayın 6'sına geçtiğimizde gece ilk açısını da Uranüs'e karşıtlık yapacak ay ve tabii ki de son olarak son derecelerinde, dolayısıyla da saat bu 02:03 sıralarında olacak. Sert etkilerdir bunlar. Kadersel etkilerdir. Hayatımıza gelen konulara, duyduklarımıza, bazı değişim ve dönüşümlere direnmemek, olanı kabul etmek daha faydalı olacaktır. Çünkü dediğim gibi asilik içeren bir zaman dilimindeyiz. Tabii ki yer kabuğunu çok ilgilendiriyor. Yeraltı dünyasını çok ilgilendiriyor. Gizliliklerle çok ilgili, çok sırlarla çok alakalı. Yeraltı dediğimizde yeraltı kaynaklarından zaten daha önce bahsettik ama şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum tekrar sizlere. Burada yeraltı kaynakları dediğimiz zaman yerin altında yaşayan tüm canlıları düşünün. Mesela akrep nedir? Yer altında ve nemli ortamlarda yaşar ve barınır ve güçlü bir canlıdır biliyorsunuz ki. Evet, bizim için de öyle. Küllerinden doğmakla adlandırılır ama yer altından gelen tüm kaynakları düşün. Burada petrolü, madenleri, maden kaynaklarını, yeraltı dediğimizde tabii ki depremleri olasılık olarak güçlendiren günler. Niçin? Çünkü dediğim gibi güneşimize tam bir açı yapıyor ve güneş dediğimizde bizim hayatımızda bizim için önemli figürlerdir. Yaşam kaynağımızdır güneş. Yaşam kaynağı ne demektir? Burada dolunay bildiğiniz gibi bir ışığı, yani bir görünmeyen bir şeyi ortaya çıkaran bir gökyüzü olayı. Şimdi bu tutulma olduğunda bunu çok çok daha güçlü etkilerini yaşayacağız. Dolayısıyla ülkemizin yakın zamandaki seçimle ilgili çok önemli bazı gelişmeleri getireceğini düşünüyorum. Liderlerle ilgili özellikle yine depremler, madenler, yeraltı diğer kaynakları, petrol olabilir bu. Bu alandaki gelişmelere sıkı, heyecan verici, ses getirici olaylara şahit olabiliriz. Önümüzde bir seçim var. Şimdi ben e, bazı şeyleri dillendirmemek taraftarı olan bir astroloğum. Yani iyimser konuşmayı, her şeyi söylememeyi, biraz daha iyi yandan bakmayı. Tabii bu çok 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 önemli konular için söylüyorum ama burada tedbirli olmamız gerekiyor mu? Evet, gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yani şimdi böyle haritaya baktığım zaman gerçekten zorlayıcı süreçler önümüzde var ama seçimle ilgili ne olur derseniz, şimdi bakın Merkür Retro ve önümüzde tam olarak seçimi yapılacağı 14 Mayıs günü
Merkür S, yani duran, yine düze çıkmamış ve ben dolayısıyla dün bir paylaşım yaptım bu konuyla alakalı. Ben bu seçimin tarihin daha belirlenmeden önce, daha yıl diğer, yani 2022 yılındayken bu seçimin tarihini az çok yaklaşık söylüyorlardı. Olamama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bir aksilik olacak ve bu seçim iptal olacak bir şekilde. Hep bu şekilde düşündüm. Sonra nihayetinde kesinleşti ve ardından biliyorsunuz 5 Şubat depremlerini yaşadık ve dedim ki tamam, bu depremler dolayısıyla gerçekten çok büyük bir acı ve büyük bir kayıp verdi ülkemiz. Yani neredeyse Türkiye'nin 1/5 nüfusu nu kaybettik yani bu depremde. Ben o esnada işte yine bu seçimlerin ertelenebilme olasılığını düşündüm. Çünkü gökyüzü hep öyle sinyaller veriyordu ve şu anda artık bir hafta 10 gün kala yine bu seçimlerle ilgili gökyüzünde gördüklerim, Türkiye haritasının aldığı etkilere göre konuşuyorum. Bu benim hissiyatım falan değil. Bu yapılacak 14 Mayıs seçimlerinde bir iptal söz konusu olabilme olasılığını söylüyorum arkadaşlar. Burada bir iptal olacak. Bu iptal nasıl olur? Tutulmayla birlikte bakın, Türkiye etki aldığını söylediğim gibi dış kaynaklar, dış çevre etkileri, terör burada en başta, çünkü akrep terörle de çok alakalı. Denizlerle, sularla, sıvılarla çok alakalı. Böyle bir, Allah korusun, bir felaket olur mu? Hani olasılık olarak konuşuyorum. Olacak demiyorum. Fakat bu Merkür esse bir şeye sonuca gitmek bir kere de mümkün değildir. İlla ki tekrar olur, illa bir sorun çıkar, ya bir itiraz olur. Biliyorsunuz İstanbul seçimlerini hatırlayanlar vardır. İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimleri 2 kez yapıldı, tekrar edildi. Yani dolayısıyla da bu seçim içinde ben mevcut böyle bir olasılığın olacağını söylüyorum. Ya en baştan bir şey olacak ve iptal olacak, veya seçim esnasında herhangi bir adaletsiz durum olabilir. Bilmiyorum neler gelişebilir. Yani aniden işte ne bileyim, bütün Türkiye'de elektrikler kesilir, bir şey olur. Yani şu an öngöremiyorum bunları, ama bir aksilik, bir şey olacağını ve dediğim gibi böyle bir seçimin ertelenebilme olasılığını söylemek istiyorum. Diğer yandan seçimle ilgili yine Ekim ayına gittiğimizde arkadaşlar, ben bunu aslında danışanlarımla sürekli paylaşıyorum, konuşuyorum. Mesela Ekim ayında yine bir tutulmamız var, 5 derece Boğa burcunda ve yine Boğa Akrep aksındaki işte son tutulma bu tarihte olacak, sonbaharda, ve o da tam Türkiye'nin güneşinin karşısında. Yani bu seçimlerin olabilme ihtimali veya gerçekten sonuca gitme ya da sağlıklı bir sonuca gitme diyeyim size, sonbahar veya önümüzdeki 2024 yılına sarkabilme olasılığını, bir olağan dışı durum yaşanır ve böyle bir durum olabilir ve tabii ki YSK böyle bir karar alabilir. Tabii bunu bilemiyoruz. Ben astrolojik öngörüleri söylüyorum. Benim öngörülerim bu şekilde. Çünkü geçen gün size bununla ilgili bir yayın yapacağımı söylemiştim ama inanın gerçekten yetişemiyorum. Ve bugün nihayet kuaföre gittim. O bronz saçlarımdan kurtulabildim. Zamanım olduğu için video da çekemiyorum. Bu arada inşallah beğenmişsinizdir. Eski halime döndüm. Parantez içinde hemen reklamını da yaptım size. Evet sevgili dostlar, yani böyle bir öngörüm var. Dolayısıyla parasal konulara çok dikkat edin. Yine bugün mesela yarın, işte pazartesi günü 16, 15, 16 Mayıs tarihlerine ve aynı zamanda arkadaşlar gerçekten 9 Mayıs'ta, yani 8, 9, 10 Mayıs'ta çok önemli kavuşumlar var gökyüzünde. Çok ses getirecek olaylar yaşayabiliriz. Bu doğayla da ilgili olma ihtimali var. Diliyorum inşallah Rabbime böyle bir şey yaşamayalım asla. Fakat hani olabilme olasılıkları var arkadaşlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, belki birazcık daha güneydoğu olabilir ama İstanbul'u da etkileyen, çünkü Türkiye etki alıyor bu şeyden, tutulma ve dolunaydan. Böyle olasılıklar var. Kayıplar, Akrep Burcu ölümle de ilgili olduğu için kayıplar yaşanabilme olasılığı çok yüksek. Hayatın bir sonu var, bir gerçeklik var.
Dolayısıyla yine çok önemli figürlerin kaybetme olasılıkları, bir sağlık sorunu, ani bir gelişme veya başka türlü olabilir. Böyle bir durumda olabilecek. Yani ortadan kaybolma olabilir, sağlık sorunu olabilir, herhangi bir ceza çıkabilir. Bla bla, yani enteresan şeyler bekliyorum açıkçası. Dün yayın yapamadım ama önceki yayında ben bayağı bir detaylı bugünden de size bahsetmiştim. Gerçekten sürpriz haberler, ani gelişmeler sizin hayatlarınızda da olmuş olabilir. O yüzden mesela dediğim gibi bir şeyi çok değiştirmeye çalışmayın. Önemli bir konu gelişiyorsa hayatınızda, bırakın, bu kadersel olması gerekendir. Bir de burada şimdi kadersel derken hani ektiğini biçme anlamına gelir. Yani burada düğümler tarafında olduğu zaman hak edişlerle ilgilidir. Yani neyi hak ettiyse kişi onu yaşar. Önümüzdeki 6 ay bakın çok önemli. Ekim ayındaki yaşayacağımız diğer Boğa burcundaki ama o daha iyice bir tutum olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çünkü kuzey düğüm tarafında yaşanacak Ekim ayındaki Boğa burcundaki tutulma. Bu çok daha stresli, çok daha gergin, gerçekten zorlayıcı şartlara getirecek ama dediğim gibi herkes hak ettiğini bu hayatta yaşıyor. Yani cennetle cehennem bu hayatta olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne yaptıysan burada ödemeden gitmiyorsun bu hayattan yani. Bence belki de burası cehennem dedikleri yerdir. Çünkü kimisi harika bir hayat yaşıyor. Mesela ülkeler arası düşündüğünüzde bir Avrupa veya başka Asya ülkelerinden değil de daha çok kuzeydeki ülkelerde mesela harika hayatlar yaşarken ama bazı ülkeler işte sürünüyorlar, açlıkla, susuzlukla, savaşla büyük sınavlar veriyorlar. Bu aslında coğrafya, kader konusunu da aklınıza getiriyor tabii ki. Ya ben bu şekilde düşünüyorum. Her zaman iyi olmak sadece öbür dünyayı düşünerek değil, burada her zaman yanımda, etrafımda olan herkese, her canlıya, canlı veya cansıza karşı iyi olmak önemli. Çünkü dediğim gibi burada bedelini ödemeden, o ektiğini biçmeden gitmesi. Şimdi bu tutulma böyle. Kader kapımızı çalacak. Ne verdiysen bu elinle bununla da onu alacaksın diye söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet, çok tatlı haberler vermedim ama hemen şundan da bahsedeyim kısaca ve aynı zamanda bir Hıdrales akşamındayız. Baharı kutluyoruz, yazı kutluyoruz. Tabii ki bizim ritüellerimiz var. Bu da bana çok soruldu ama ben kısaca kendimi şöyle özetlemek istiyorum. Benim ailemden gelen bir göçmen kızıyım ben. Dolayısıyla bizim ritüellerimiz vardı çocukluğumdan beri. İşte gülün altına para koyarız, araba çizeriz, ev çizeriz vesaire gibi. Böyle bir inanışım var. Ama siz bunu inanmıyor olabilirsiniz. Herkes inanacak diye bir şey yok. Herkes neye inanıyorsa. Bir de mesela yine kendi inanışımdan örnek göstermek istiyorum. Soran arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için küçücük bir pirinç, berekettir ya hani, buğday, un, şeker. Hani evinize böyle böyle çoğalan bereketini arttıracak bazı bakliyatlar, mesela küçücük de olsa, işte yarım kilo bile olsa alın evinize. Bu gece o bereketi evinize taşıyın. Burada hijyen ve temizlik çok önemli. Mesela biz küçükken şunu da hatırlatayım. Mutfağımızda hiçbir anneannem rahmetli diyordu, bulaşık bırakmayın, kirli bir şey bırakmayın. Her yer mis gibi olsun. Sabah erken uyanın. Ve kavak ağacı veya işte başka bir yeşillikle de böyle bizi küçükken rahmetli anneannem bize koşun diyordu. Böyle arkamızdan popomuza vuruyordu. Sağlıklı olalım diye. Güzel fırsatlar bulun. Tabii dilek burada, niyet şuradan gelecek. Eğer inanıyorsanız her şey bir berekettir. İnanıyorsanız eğer, mesela ben bu kalemi kendime uğur getirsin diye almıştım. Şans getirsin diye almıştım. Ve bu akşam bu kalemle çok güzel kitaplar yazmaya niyet edeceğim. Ettim de. Mesela bu da bir inanç şeklidir. O yüzden hani biz neyi çağırıyorsak o geldiği için illa herkesin aynı şeyi yapması gerekmiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Siz içinizden geleni yapın. Evinizde bir saksınız mı var? Dışarı çıkamıyor musunuz? Bir saksınızın içine şöyle elinize bir toprak alın. Küçücük bir kağıda koyun onu.
Bırakın balkona, pencerenin önüne. Sabah onu alın, sarın, cüzdanınıza koyun. Mesela örnek gösteriyorum. Bunun gibi çok şey yapabilirsin. İşte para koyabilirsin vesaire. Hani bunu da böyle bir anlatmak istediğim. Umarım herkesin gönlünden geçen tüm dilekleri inşallah kabul olsun. Hayatımıza bolluk, bereket, refah inşallah gelsin. Şimdi güzel saatlerimizi söyleyeceğim ve hemen cumartesi günüyle ilgili önemli açılarım ve güzel açılarım da var. Onları söyleyeceğim sevgili dostlar. Cumartesi günü 10.35, 11.44 bizim için güzel ve keyifli saatler. Özellikle çok dinamik bir sabah uyanacağız bir kere. Sabah gerçekten enerjimiz çok yüksek. 18.40, 19.49 yine bugünün önemli ve değerli saatlerinden, çünkü gece saatlerinde Ay Plüto sekstili var, 10 numaradır. Ve yine gece 12'den artık 7'sine geçtiğimiz saatlerde 01.44 arasında da yine güzel bir zaman dilimimiz, saatimiz olacak. Bu saatleri ilişkilerimiz için, niyet etmek için, dua etmek için, istemek için, güzel enerjilerle arınmak için, ki arınmaya için mutlaka kullanın. Çünkü akrep biliyorsunuz derin bir temizliktir. Tüm bizi yoran her şeyi geride bırakmaya niyet etseniz en güzeli de bu bence arkadaşlar. Hani maddi manevi şifa diliyorum ben hepimiz adına. Şimdi dostlar hemen cumartesi günüyle ilgili sabah mesela 7 ile 9 arası Ay Mars üçgeni var. Bomba gibi güçlü, enerjik, pozitif bir sabaha uyanıyoruz. Ama gece stresi, dediğim gibi bu gece. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle 17.59 akşam saat 20-21 arası Ay'ın Venüs'le ve Şiron'la 150'likleri var. Bakın bunlar streslidir ama saat gece 22.41, 23.41 ve aynı zamanda akşam saatlerinde 17 ile 18 arasında da Ay Neptün üçgeni var. İşte bu dilekler için, güzel niyetler için, sanat ve yaratıcılık bakımından kullanabileceğimiz çok güzel saatler olacağını söyleyebilirim. Sevgili dostlar, tutulmanın etkileri hemen çalışmayabilir. Biliyorsunuz ayın yani 9'unda mesela 8-9 çok önemli. Onun ardından 17, 18, 19, 20 ki 20 mesela Mars'ın Aslan'a geçtiği tarih. Bu da çok çok önemli. Çünkü niye? Mars sabit grup burca geçecek ve tabii ki Haziran içerisinde tutulma derecesini tetikleyecek. Dolayısıyla Haziran da burada çok çok önemli gözüküyor. Yani çok sürprizlere gebe günlerdeyiz. İnşallah nihai sonuç olarak söylüyorum, bizim için en iyi olan olsun, en aklı başında olan olsun. Herkes oyunu kullansın. Kime içiniz yetiyorsa ama mutlaka kullanın oyununuzu. Sevgili arkadaşlar, bu yayında da özellikle bunu söylemek istedim. Tam da böyle bir özel bir akşamda. Ay böyle arkadaşlar, heyecanlı heyecanlı size yine anlatmaya çabaladım. Umarım herkes iyidir. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Keyfini çıkarmaya çalışın her şeyin. Hoşçakalın.